Miyavlayan siyah bir kedi, yere bırakılmış bir laptop, bir kutu mendil ve uçsuz bucaksız kör edici bir beyazlık. Beyaz alana hoş geldin. Hatırlayabildiğin kadarıyla hep buradaydın. Her şey güvende, her şey olması gerektiği gibi. Arkadaşların seni bekliyor. Renkli ve neşeli bir macera seni çağırıyor. Ancak bu masum vitrinin, o cıvıl cıvıl renklerin ve sevimli yüzlerin hemen ardında zihnin en karanlık, en rutubetli köşelerinde saklanan çürümeye yüz tutmuş bir sır yatıyor. Bugün çocukça saflığın nasıl paramparça olduğunu, insanın kendi suçluluk duygusuyla ördüğü bir zindanda nasıl çıldırdığını konuşacağız. Bugün Omari'nin anlatılmayan hikayesine, o tatlı yalanların arkasında kanayan korkunç gerçeğe iniyoruz. Hazırsanız ışıkları kapatın. Hikayemiz zihnin iki farklı ucunda sallanan bir sarkaç gibi. İlk durağımız az önce bahsettiğimiz hayal dünyası. Burada karakterimizin adı Omori. En yakın dostları Kel, Aubrey, Hiro, Basil ve canından çok sevdiği, her şeyden sakındığı ablası Mari ile birlikte sonsuz bir piknikte hiç bitmeyen bir oyundalar. Dünya öyle güvenli ki gerçekler gün yüzüne çıkmaya her çalıştığında kendini sıfırlayıp baştan başlıyor. Fakat gözlerimizi açıp gerçek hayata döndüğümüzde duvarların soğukluğu yüzümüze çarpıyor. Gerçek dünyada Faraway kasabasındayız. Karakterimizin adı Omori değil, Sunny. Ve Sunny tam 4 yıldır odasının kapısından dışarı tek bir adım bile atmamış. Perdeleri sımsıkı kapalı. Zaman kavramı yok olmuş halde. Sadece uyuyarak yaşamdan saklanıyor. Çünkü 4 yıl önce bu güzel arkadaş grubunun kalbi herkesi bir arada tutan o yapıştırıcı, yani ablası Mari trajik bir şekilde canına kıydı. Bu ölüm sadece Mari'yi toprağa vermedi. Geriye kalan 5 çocuğun da ruhunu paramparça etti. Sunny'nin annesiyle birlikte bu kasabadan taşınmasına sadece 3 kısa gün kalmış. Ve tam o gün yıllardır çalınmayan o kapı çalınır. Eğer Sunny o kapının kolunu indirip yıllar sonra ilk kez güneşe çıkarsa kaçınılmazla yüzleşmeye başlar. Dışarıdaki manzara ise tam bir enkazdır. O saçlarına çiçekler takan tatlı Aubrey kendini yapayalnız ve ihanete uğramış hissettiği için pembeye boyattığı saçları ve çivili beyzbol sopasıyla sokaklarda terör östüren öfke dolu bir ergene dönüşmüştür. Eskiden grubun neşesi, her şeyi çözen abisi Hiro ise yıllarca yataktan çıkmamış, şimdi ise acısını derslere gömerek sahte bir gülümsemeyle yaşamaya çalışmaktadır. Ve Basil, o eski günleri ölümsüzleştiren fotoğraf albümünün sahibi narin çocuk. Şimdi kendi kurduğu korku dolu dünyasında akıl almaz bir zorbalığa katlanmakta ve onu içten içe kemiren, kimsenin bilmediği devasa bir vicdan azabıyla boğuşmaktadır. Sunny eski dostlarının arasındaki o derin uçurumları kapatmaya, Basil'in darmadağın olan fotoğraf albümünü toparlamaya çalışırken zihnindeki duvarlar çatlamaya başlar. Gündüz ortasında, sokak köşelerinde, aynadaki yansımalarda halüsinasyonlar görür. Tek gözlü, uzun siyah saçları andıran, şekilsiz ve karanlık bir silüet her an ensesindedir. Sunny bu kabusa sadece bir şey adını verir. Peki ama peşini bırakmayan bu bir şey neyin nesi? Sunny neden kendi zihninde Omori diye duyguları alınmış, hissizce bıçak savuran bir karakter yarattı? Taşınmasına saatler kala beyninin o güne kadar kilitli tuttuğu karanlık ve hastalıklı hatıraların çöplüğü olan siyah alana inmek zorunda kalır. Ve işte orada parçalanmış karpuzların ve rahatsız edici fısıltıların arasında oyun tarihinin en sarsıcı gerçeği tüm çıplaklığıyla yüzümüze çarpar. 4 yıl öncesindeyiz. Mari ve Sunny'nin çıkacağı büyük müzik resitalinin arifesi. Ancak Mari'nin kusursuz takıntısı ve bitmeyen provaları küçük Sunny'nin parmaklarını kanatmış, ruhunu tüketmişti. Sinir krizi geçiren Sunny elindeki kemanı merdivenlerden aşağı fırlatıp paramparça etti. Bunu gören Mari deliye döndü. İki kardeş arasında merdivenlerin tam başında şiddetli bir tartışma koptu. Mari, Sunny'nin yolunu kesip ona bağırırken Sunny sadece ondan kaçıp kurtulmak istedi. Dağınık bir öfkeyle, düşünmeden, sadece bir saniyelik bir refleksle ablasını itti. Mari üzerine titrediği kardeşi tarafından itilmiş, merdivenlerden aşağı yuvarlanmış ve tam da o kırık kemanın sivri parçaları üzerine düşerek, boynu kırılarak oracıkta can vermişti. Ortada planlı bir cinayet yoktu. Geri dönüşü olmayan korkunç bir kaza vardı. Ancak çocukların masumiyetini asıl bitiren şey şimdi başladı. O sırada eve gelen Basil gölgelerin arasından her şeyi izlemişti. Dünyadaki tek sığınağı, en yakın arkadaşı Sunny'nin bir katil olarak hapse girmesine, hayatının elinden alınmasına katlanamazdı. 13 yaşındaki travma geçirmiş iki çocuk mantığın tamamen iflas ettiği o kriz anında hastalıklı bir çıkış yolu buldular. Marie'nin cansız soğuk bedenini kucaklayıp arka bahçeye taşıdılar. Oyuncak sandığından eski bir atlama ipi buldular ve çok sevdikleri ablalarının bedenini o büyük
ağacı asarak kan donduran kazaya intihar süsü verdiler. İşleri bitip de geriye doğru adım attıklarında o dehşet anı beyinlerine kazındı. Ağaçta sallanan bedene baktılar. Rüzgar esti, Marie'nin uzun siyah saçları yüzüne döküldü. Ama o saçların arasından açık kalmış cansız bir göz doğrudan doğruya onlara bakmaktaydı. İşte Sunny'nin oyun boyunca peşinden gelen o bir şey, karanlıkta saklanan ablasının o korkunç silüetiydi. Ve şimdi taşınmadan önceki o son geceye dönüyoruz. Bu sırrın devasa ağırlığıyla aklını tamamen yitirmek üzere olan ve o gece kendi canını kıymayı planlayan Basil ile yıllar sonra kaçmaktan vazgeçen Sunny karanlık bir odada karşı karşıya gelir. Geçmişin hayaletleriyle delirmiş bu iki dost gözyaşları içinde ölümle bir kavgaya tutuşur. Basil eline geçirdiği bahçıvan makasını savurur ve Sunny'nin sağ gözünü kör eder. İkisi de kanlar içerisinde yerde kalır. Hastane odasında gözlerini kapattığında Sunny zihninin derinliklerinde en zorlu savaşına çıkmak zorundadır. Karşısında kendini bu acıdan korumak için kendi elleriyle yarattığı ama şimdi ondan kontrolü tamamen almak isteyen Omori durmaktadır. Eğer bu savaşta pes ederseniz Sunny uyanır, sessizce hastanenin çatısına çıkar ve kendini o derin boşluğa bırakır. Ama hayır, gerçek hikayede Sunny pes etmez. Geçmişi silmek yerine paramparça olmuş o kemanı zihninde sabırla yeniden birleştirir. Ablasıyla yıllar önce yarım kalan o düeti gözyaşları içinde çalarak nihayet kendi kendini affeder. Omori'yi alt eder, suçluluk duygusunu kabullenir. Tek gözü sargılar içinde hastane yatağından kalkar. Ağır adımlarla koridorda yürür ve arkadaşlarının sessizce beklediği odaya gider. Hepsi ona merakla ve korkuyla bakmaktadır. Omori bize canavarı kılıçla öldürmeyi değil, aynadaki o canavarla yüzleşmeyi anlatır. Ne kadar korkunç olursa olsun gerçeği gömmeye çalışmanın bizi nasıl içten içe çürüttüğünü, gerçek bağışlanmanın ise başkalarından önce insanın kendi içinde başladığını fısıldar. Sunny'nin dostları duydukları karşısında onu affetti mi bilmiyoruz. Oyun bu soruyu cevapsız bırakıyor. Çünkü asıl mesele bağışlanmak değil, Sunny'nin artık saklanmıyor olmasıydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendi hayal dünyanızda kaybolmayın. Hoşça kalın. Bay bay.